Hoca da demiş ki hani bilmeyenler için bana görünme demiş, kime görünürsen görün. Ama Evgin'den bahsediyorum. Vallahi billahi bunu anlattı. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı, durdu. F-104 böyle havada durdu. Yunanlı pilot cemi açtı. Dedi ki Havlici sen bu işe karışma. Nereden bir gakkoş fıkrası geliyor. Gakkoş değil, Gakko. Şimdi Elazığ son zamanlarda Gakkoş diyorlar. Gak- Bir mezarlıkları var demez mi? Yapma dedim ya. Birlikte hamama gitmişler bir gün. Timur soyulmuş, üstünde bir peştemali. Takla Ondan üstüne takla. Bipler, buplar, tuplar falan filan. Ha biri daha sempatik dedi de her ihtimale karşı fırdım. Selam dostlar. Bu hafta neredeyiz? Hollanda'dayız. Ve bu hafta size büyük bombayı patlatıyorum. Şarkılarıyla hepimizi hüzünlendiren, ağlatan, fakat deli danslarıyla hepimizi güldüren, eğlendiren kim? Yıldız Silbe. Yıldız Silbe bizim için özel fıkralar anlattı. Hem de bomba fıkralar. Evet, yanlış duymadınız. Ne koyayım? Mustafa abi o var. Mustafa abinin de biraz sonra fıkraları var. Ama şimdi Yıldız'ın az sonra gelecek olan fıkrası 8 milyon izlendi. 2 ay önce ben yayınlamıştım bizim kanalda, Short'larda. 8 milyon izlendi. Bir izleyin. Ondan sonra devam edeceğiz. Daha neler var neler. Hasrettin Hoca'ya demişler ki birinci karısı ölmüş. Demişler ki hoca bir kız var. Öyle güzel ki. Kara kaşlı, kara gözlü, endamı, boyu, posu, huyu, suyu hocam. Sana anlatamayız. Gel, hanımın da ölmüş, seni bununla baş göz edelim. İnanıyor hoca da, tamam diyor. Ondan sonra kızı görmeden düğün dernek yapıyorlar. Ondan sonra hoca geliyor tabii eve gelinle birlikte. Bir bakıyor öyle çirkin, öyle çirkin, böyle ucube gibi bir kadını yutturmuşlar hocaya. Çok güzel diye. Aldı da şimdi nikah da kıydı, geri dönüş de yok. Kadın büyük bir saygıyla gelmiş, demiş ki bey demiş. Hoca demiş ne var? Hani demiş harem selam usulü evinize gelen gideniniz çoktur. Eşiniz dostunuz vardır, düşmanınız hasmınız vardır. Ben kime görüneyim kime görünmeyeyim demiş. Hoca da demiş ki hani bilmeyenler için bana görünme demiş, kime görünürsen görün. Peki. Bana görünmedi, kime görünürsen görün demiş. Yıldız'dan tam yıldızlık bir fıkra. Evet, Nasrettin Hoca zaten farklı ama Yıldız bambaşkaymış be abi. Şimdi size ustaların ustası Metin Akpınar'dan bir fıkra getireceğim. Ama bu nasıl bir şey? Şok olacaksınız. Biliyorsunuz Metin Hoca öyle bir sese sahip ki sahne, onların zamanında mikrofon falan yokmuş zaten. Sahnenin sonundaki insan bile o replikleri rahatlıkla duyabiliyormuş. Öyle bir ses böyle. O bağırdığı zaman, konuştuğu zaman ta en arkadaki bile net duyuyor. Hatta şöyle bir dedikodu var. O tiyatronun önünden geçen minibüsçüler el freni çekiyorlarmış, geri bakıyorlarmış. Bana mı seslendiler diye. O kadar yani. Valla ben yalancısıyım dedikoduların. Şimdi Metin Akpınar'dan bir havlayıcı fıkrasını dinleyin. Ondan sonra sözümün evet mi, hayır mı, ha mı, hu mu olduğunu anlarız be. Hadi bakalım. Bu Havlici'nin Havlici lakabı Kıbrıs çatışması sırasında Mersin dolaylarında tıraş oluyor. Bir de bakayım ki diyor Yunan jetleri üstümüzden vın vın geçiydi. Bizim askerimizi bombalayacaklar. Havliyi yere çaldım. Taşı kaptım ki Yunan jetini düşüreceğim. F-104 böyle havada durdu. Yunanlı pilot cemi açtı. Dedi ki Havlici sen bu işe karışma. Dostlar, Amsterdam sokaklarında o Metin Akpınar'ın anlattığı havicilerden bulmamız mümkün değil. Ama biraz sonra Erol Evgin'in Avrupa konserlerinde özlemle anlattığı o Avrupalı güzel kızları mahallenin, Avrupa'nın her köşesinde, her mahallesinde bulmak mümkün. Nasıl yani? Erol Evgin'den bahsediyorum tabii. Evet, o janti, grand tuvalet olan, artistik olan Erol Evgin'den bahsediyorum. Vallahi billahi bunu anlattı. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı, durdu. Adam açtı camı, şoför dedi ki, teyze bu enişteme benzemez. Altına aldı mı öldürür.
Ayşen Guru da nurlar içinde uyuyor. O da bize bir espri yapıyor. Ben eksik kalmayayım dedi. Ama ben şimdi size Erol Evgin'i devam etmem lazım. Biliyorsunuz Erol Evgin'in artı 18 fıkra anlatacağı kimin aklına gelir? Vallahi benim aklıma geliyor. Ben biliyorum. Yapay zeka falan zannetmeyin. Gerçekten bu fıkra gerçektir. Orijinaldir. Kendisi anlatıyor. Hatta burada yayınlayamayacağım fıkraları var Erol Baba'nın. Şimdi var ya Amsterdam'ın o kırmızı sokaklarındaki esnaf bu Erol Baba'nın fıkralarını duysa dükkanı kapatır. Erol abi ya var ya abi bize eleştirirler diye peşine takılırdı be. Vallahi bile. Hadi bakalım gelsin bir tane fıkra. Ondan sonra konuşuruz. He? 20'li yaşlarda yurt dışından dönerken ya bir kızlar var olmaz böyle güzellik derdik. 40'lı yaşlarda yurt dışından dönerken bir restoranlar var olmaz böyle lezzet demeye başladık. 50'li yaşlarda yurt dışından dönerken bir hastaneler, klinikler var. Olmaz böyle temizlik, güzellik filan der oldu. Geçenlerde ileri yaşta bir arkadaşım geldi yurt dışından ama o yaşta kimse yok aramızda. Sözüm meclisten dışarı. Erol'cum adamların bir mezarlıkları var demez mi? Yapma dedim ya, yapma. Daha dur bakalım yaşayacağız dedim. Konumuz 50'li yaşlar. Biliyorsunuz bellekteki ilk boşluklar 50'li yaşlarda başlar. Adam doktora gitmiş, doktorcum demiş, unutuyorum ben demiş. Ne zaman başladı bu durum demiş. Ne zaman başladı? İnanmadınız mı? Şokta mısınız? Yalan mı söylüyoruz? Vallahi doğru, billahi doğru. Hem de Erol abinin daha bir sürü fıkrası var. Şimdi size bir tane daha fıkrasını anlatacağım. Ama ondan sonra önümüzdeki hafta zaten bir ton fıkra vereceğim. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yine bombalar geliyor. Devamı var bu işin. Erol abiyle hatırlarsınız şimdi eski zamanlarda diyetisyen falan yoktu. Kibrit kutusu kadar peynir verip de bizi darlamıyorlardı. Ondan sonra ne bileyim sakatatçılara falan gidiyordun. İstediğin kadar gömebiliyordun. Kimse bir şey demiyordu. Hatta test sonuçlarını laboratuvara gönderiyordun. Vay aslan gibisin falan diye sonuçlar çıkıyordu. O dönemlerden bahsediyor Erol Evgin'de. Ben de hatırlıyorum, siz de hatırlıyorsunuz. Şimdi Erol abi gitmiş yine bir sakatatçıya. Garson demiş ki usta yarın bir baş koy çıkar olsun. Bu ne ya? Valla anlatsın Erol abi de dinle. Ben 2 kez Türkiye turnesi yaptım. Türkiye'nin her ilinde şarkı söyledim. Çok güzel anılarım var 80'li yıllarda. Doğu illerinden birinde bir işkembeci dükkanı gördüm. Girdim hemen. O zaman da daha kolesterol nedir bilmiyoruz. Osman Müftüoğlu girmemiş hayatımıza. Yiyoruz, içiyoruz, mutluyuz. Bana dedim yarım baş getir ama göz koyma dedim. Biliyorsunuz yarım başa bir tane göz koyarlar. Ya şimdi hayvan sana bakar, sen hayvana bakarsın, yemezsin yani. Suçluluk duygusundan yemezsin. Yarım baş getir ama göz koyma deyince doğulu garson içeri seslendi. Usta yarım baş kes, kör olsun. Yıldızlı Geceler'in filtresiz fıkralarına devam edelim mi? Ediyoruz zaten. Şimdi Yıldız Silbe. Evet yine. Fakat bu sefer Muazzez Abacı anlatacak. Yıldız Silbe kahkahalardan gülecek. Benim başıma da bir şey geldi. Bu short videosu çok izlendi. Bizim kanalda var. Bu videoyu size yayınlamak için algoritma biliyorsun short videosunun önüne siyah bir bant koydu. Bunu izleyip izlememek size kalmış dedi. Bunda işte tehlikeli bir içerik var içinde diye. Vallahi bile bak izleyin altta. Fıkranın aynısı zaten var. Böyle biz bundan yırtmak için ne taklalar attık. Bakalım yırtabiliyor muyuz ama takla üstüne takla. Bipler, buplar, tutlar falan filan. Hepsi var. Bomba gibi geliyor. Ardından da Mustafa Keser'den bir gakkoş fıkrası geliyor. Gakkoş değil Gakko. Şimdi Elazığ son zamanlarda Gakkoş diyorlar. Gakkoş değil efendim. Bak, Gakko. aslı- Gakko abi. Hangi Gakko kuş fıkrası olduğunu geliyor. koydu bilmiyorum. Ay, tamam abim benim. Mustafa abi var ya hemen sotede yatıyor vallahi billahi. Hemen bir yanlış gördüğü zaman elindeki mendille tık kafaya indirir. Hemen o zaman Yıldız'dan fıkra geliyor. Ardından da Mustafa Keser'den Gakko fıkrası. Hadi. Şimdi deliye demişler ki sen akıllandın artık. Bak kaç senedir burada yatıyorsun. Artık biz seni buradan gönderelim. Düz normal hayata dönsen. Çünkü her şey çok güzel gidiyor. Deli sevinmiş tabii kaç senedir oralarda yatıyor kalkıyor diye. Yalnız demişler senin yan odada bir arkadaşın var. O biraz kendini intihar etmeye
meyilli. Biraz ona dikkat et. Deli de ona biraz bakar olmuş falan. Derken bu senin yandaki odadaki denize atıvermiş kendini. Bizim Deni hemen apar topar kalkmış denize girmiş onu kurtarmış. Ondan sonra demişler ki bak gördün mü? İyileştin bir de gider ayak iyilik yaptın. Arkadaşını kurtardın. Gel gidelim de şunun haline bir bakalım. Belki sana bir teşekkür eder boynuna sarılır. Bir bakmışlar ki deli kendini asmış tavana. Ay demişler bak gördün mü gene astı. Yok ya onun bir suçu yok zavallı demiş. Ben denizden çıktı ıslaktı da kurusun diye. Şimdi Elazığ'da Ramazan günü bizim gakkolardan biri oturmuş lokantada yemek yiyor abi. Oradan da 2 tane adam geçerken bakıyorlar bu yemek yiyor. Gidiyorlar bunu pata küte ulan işte namussuz, benamaz, dinsiz imansız tutmuyorsun orucunu niye yemek yiyorsun falan filan. Ondan sonra bırakıyorlar gidiyorlar iyice dövdükten sonra. Aradan 1 saat geçiyor o delikanlı bakıyor ki o kendini dövenler oturmuş orada yemek yiyor. Gidiyor yanlarına. Abi diyor hani diyor ben tutmuyorum diye beni dövdünüz. Bak siz de yiyorsunuz. Kardeş dedi biz tutturuk. Mustafa Keser'den fırçamızı yedik. Mustafa Baba'nın fıkrasını da anlattık, yayınladık. Şimdi geldik Yıldız'ımızın fıkrasını dinlemeye. Yıldız Silve Nasrettin Hoca fıkrası anlatacak ama kimi, neyi, nasıl yani? Nasrettin Hoca ile Timur. Evet, tarihin en kanlı, en tehlikeli adamı, hükümdarı. Kestiği astık olan adam Timur. Timur'la Nasrettin Hoca hamama girmişler. Bir de Timur Nasrettin Hoca'ya bir soru sormuş. Hoca bunun ağzının payını bir vermiş. Ana! Yıldız Silve'nin anlatımıyla bu fıkrayı dinlemek lazım. Ben bir şey anlatmayayım. Siz fıkrayı dinleyin en iyisi. Nasrettin Hoca şimdi Timur'un orduları Anadolu'ya girip Anadolu'nun altından girip üstünden çıkmışlar. Timur'dan Hayatımıza Timur girdi şu an. Evet, Yani ondan sonra Evet. bir tek Nasrettin Hoca muhatap olabiliyormuş kendisiyle. Sadece ona kızmıyormuş konuşurken. Evet. Birlikte hamama gitmişler bir gün. Timur soyunmuş, üstünde bir peştemali. Ondan sonra bitireyim ya 2 saniye. Allah Allah. Evet. Üstünde peştemali hocaya demiş ki, hoca demiş sen her şeyi bilirsin. Ben bir köle olsam demiş kaç para ederim? Hoca da demiş ki 40 para edersin. Timur o kadar sinirlenmiş ki sen demiş deli misin üstümdeki peştemal o kadar eder. Ben de onu söylüyorum demişler. Yani içinde geçmiş şey. Ve geldik bir bölümün daha finaline. Biraz tabii genel kültürü yukarı çekelim istedik. Burada İlber Hoca'yı davet ettik. Bize bir fıkra anlatsın istedik. Rahmetli bizi kırmadı. Fıkra anlattı. Vallahi İlber Hoca'dan fıkra dinleyeceksiniz. Hem de efsane. Ben şimdi Amsterdam sokaklarını dolaşırken arkamdan sanki hoca sesleniyormuş gibi geldi. Bakma sağa sola. Cahil yürüme. Düz yürü. Al 2 tane kitap eline oku. Biraz kendini geliştir. Der gibi geldi bana. Vallahi billahi. Onun için arkadaşlar benim gibi cahil arkadaşların kültürünü arttırmak için hocamdan bir fıkra. Hocam cahillikle savaş açmıştı ama Temel bir kurşunla bu işi halletti. Nasıl mı? Hadi izle. Demiş ki Temel Dursun'a ula sempatik nedir demiş. Ne bileyim ne sorarsın demiş. Ha biri bana sempatik dedi de her ihtimale karşı fırdım. Dostlar, Kardeş belini patlattığımız bir bölüm daha bitti. Haftaya nerede olmamı istiyorsanız alttaki yorumlara yazın. Kendi şehrinize, kendi ülkenize. Veya şu sanatçıyı istiyoruz abi. Onunla ilgili skeçler, fıkralar anlatır mısın? Onları yayınlar mısın dediğinizde onları da değerlendirelim. Dostlar lütfen kanala abone olalım. Yorum yapalım ve beğenelim. Kanalımızı birlikte büyütelim. O zaman ne yapıyoruz? Haftaya görüşüyoruz. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Alo. Ne koyayım?